Herkese merhabalar. Yine sizleri güzel bir saç ekim sonucuyla buluşturma günü. Önceki hali burada. Tabii öncesinde bu videoları sizler için hazırlıyorum. Saç ekiminde doğru nokta neresidir? Saç ekiminde bir sanat diyorum ya. Bu gerçekten öyle mi değil mi? Yakın çekimlerde size hazırladığım videolar yayınlıyorum. Onları da sizler güzel bir şekilde şeffaf yakın çekimlerle görüyorsunuz. Daha fazla videonun gelmesi için bizi teşvik etmek adına bu yan tarafta görmüş olduğunuz like ve takip et butonlarına tıklayarak destekçi olabilirsiniz. Şimdiden en ufak desteğiniz için dahi çok teşekkür ederim. Umarım beğeneceğiniz bir video olacaktır. Hadi yaklaş bakalım, önceki halinden bir bahsedelim. Hastamızın önden görüntüsü bu şekilde. Artık çok sayılı bir saç telimiz var. Üstten baktığımızda büyük bir alanın açık olduğunu, saçsız olduğunu gözlemliyoruz. Tepeden, geriden görüntüsü bu şekilde. Bir de kişinin burada bir yara izi varmış. Oranın da kapatılmasını istemişti. 2 seanslık bir vaka. Önce önden başlayıp tepeye kadar ekelik demiştir. Ekebileceğimizi. Eğer greft sayısı güzel tahminimiz üzerine çıkarsa, seyrek de olsa tepe bölümüne de buralarda bir dokunuş yapacağımız ama ileride tekrar ikinci bir seansla sıklaştırmak gerekeceğini bahsetmiştik. Ön hat tasarımı, altın oranlı pırlanta tasarım diyorum buna. Güzel bir şekilde doğallığını sağlayan bir faktör oluyor. Ön doğal bir tasarım olması için temeli bu şekilde, sonrasında o tecrübemizde onun nakışını yapmış oluyoruz. Önceki görüntümüz bu şekildeydi. Aradan bir yıl geçti. Enerjisini biraz sonra göreceksiniz. Hadi bakalım biz neler yapmışız görelim şimdi. Bir yıl önceki halimiz bu şekildeydi. Ve şimdi sizlerle bir yıl sonraki tablomuz. Merhabalar. Merhabalar İbrahim Bey. Hoş geldin İlimdar Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Şimdi İlimdar Bey, yakın çekimlerle takipçilerime saç ekim sonrasının ne durumda olduğunu göstereceğiz. Evet, ekranda da gördüğünüz gibi. Şimdi yakın çekimlerle biz bakalım bir yıl sonrasında hastamızın ön hat tasarımını nasıl yapmışız. Gördüğünüz üzere öyle doğal duruyor ki yani bir saç ekim yapıldığını anlaşılması gerçekten çok zor bir seviyede. Her açıdan şöyle gösterelim üst bölümleri de. Tek seansta bu duruma getirebilme şansı bulduk İlimdar Bey'de de. Şöyle gördüğünüz üzere tepe bölgemiz, yani şöyle bir açıklığımız vardı arkadaşlar. Böyle bir tablodan evet, böyle güzel bir saçlanma tablosuna evrilmesini sağlayabilmişiz. Bir arkamızı dönebilir miyiz İlimdar Bey? Arka dönör bölgesi ve tepe bölgemizdeki tablomuz da bu şekilde. Hatta şurada bir yara izimiz vardı. Oraya da şöyle hatta sabitleyelim. Oralar bile de çıkmış durumda. Hatta saçları böyle uzattığımızda oradan izini göremiyoruz. Neresi orası? Şöyle yakından bir çekimle bu bölümden bakalım. İşte şu bölgesi. Burası açık duruyordu. Ve tepemizin tablosu da bu şekilde. Tepe bilene o durumdan şöyle bir tabloya getirebilmişiz. Donör bölgesinde hiçbir bozulma yok. Şimdi ikinci bir seans, yani şu tepe bölgesinin daha yoğunlaşmasını sağlayabiliriz. Alım yaptığımız bölgelerde hiçbir ibare kendisini göstermiyor. Buna biz ne diyoruz? Makyajlı mikrofoya sanatı. Yani bu tepe bölgesi de şu anda ışıktan, yani şöyle göstereyim. Işık tam tepede. Kamerada tam aldığından dolayı normalde canlıda bu kadar açık durmuyor hatta. Ama ikinci bir seans sıklaştırmayla daha iyi seviyeye gelecektir diyoruz. Bana doğru dönebilirsiniz.
Yani şu gençleşmeyi görüyorsunuz. Yani bir 10 yaş, 15 yaş var. Yüzünüzden zaten okunuyor memnuniyetiniz. Biraz sonra kendi düşüncelerini de alacağız. Şöyle daha bir yakın çekimle. Yani şöyle bir önceki halimiz ve şimdiki halimiz kıyaslanamayacak kadar güzel bir durumdayız. Bir ömür boyu dökülmemesi dileğiyle İlimdar Bey, sağlıklı kalın lütfen. Şimdi konuşmamıza geçeceğiz. Daha detaylı hislerini alacağız senden. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim Bey. Nasılsınız? Sağ olasınız. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir saniye. Hemen şöyle bir düzeltme yapalım. Güzel bir şekilde. Saçlarımızın, çünkü artık saçlarımız var. Tarayabiliyoruz değil mi? Önceden buradan tarama mümkün olmuyordu. Evet. Evet. Bir hatırlayalım ya İlimdar Bey. Bir yıl önce Evet. böyle bir durumdaydık. Yani şu an bakıyorum hakikaten de İbrahim Bey, yani ben inanamıyorum yani hani nereden nereye, Değil mi? açıkçası. Gerçekten de o kadar İnsan- o kadar mutlu oldum ki, o kadar gençleştim, o kadar enerjim arttı, ruhum, her şeyle hani 10 sene net. 10 Evet. sene, 15 sene bir ilerleme. Hakikaten de onu hissettim yani. Zaten izleyenler de, izleyen arkadaşlarımız da hani buradan gözüküyor zaten. Her şey açık ortada. Hani söylemek de gerekiyor tabii, anlatmak da gerekiyor ama hani benim anlatacağım şunlar, hani gerçekten de beklemediğim bir şey ortaya çıkması, kendim bile mesela şu an oturup bakarken hani aynaya baktığım zaman aradaki farkın uçurum olduğunu görüyorum. Hani o uçurum kadar da mutlu olayım yani. Uçurum kadar mutluluğumda yani. O Yani kadar şu mutluyum. değişikliği görmek yani Evet, evet. yüzünüzde o Evet. ifadenin mutluluk oluşması Tabii ki de, kaçınılmaz. tabii ki de yani. Yani saç insanlarda daha dinamik ve genç görünmeyi sağlayan en önemli etmenlerden bir tanesi. Saçsızken maalesef daha yaşlı ve olgun gözüküyoruz ama saçlarımız bizi daha dinamik ve gençleştiren bir tabloya sokmaktadır. Yani sizde de güzel bir şekilde gençleştiğiniz bir 10 yaş, 15 yaş. Tabii şu an yaşım 52 mesela. Evet, Ha, ama yaşım 52 40 yani görenler öyle diyor. Kesinlikle. Ha şimdi bir de o eski halime bakın. Bir de şu halime, yani ben bile aradaki farkı, ha şu görüntü o başka bir şey ama ruh tamamen başka bir şeymiş. Hani O da ruhumun değişti. ruhumdaki gençleşme, yani özgüven, hani bir yere de ortama gittiğinde de hemen belli ediyor yani. Mesela yürüyüşün bile değişir insanın şu saç ekiminden sonra. Gerçek bir ortama girişin, bir iş konusu olsun, bütün birisiyle konuşman olsun, özgüvenin çok çok artıyormuş. Daha da yükseldiği Tabii. Ruhun o kadar gençleşiyor ki onu zaten bu resimde görünenler gibi anlatılmaz. Ruhu herkes kendi hissedecek. Aynen. Zaten en büyük olgu burada. Evet. Biz bunu çevremizdeki insanlardan ziyade kendimiz için yapıyoruz. Mesela bayanların en çok sorulan şeydir. Ya her gün makyaj yapmaktan sıkılıyoruz ya da kim için yapıyorsun? Niye bu kadar süsleniyorsun arkadaş falan diyoruz. Genelde duyduğumuz cevap onlardan. Ruhu için. Yani Ben kendim için yapıyorum. Evet, Başkası için değil. evet. Erkeklerde de bir nevi şimdi en önemli makyaj onu yapması. ben de gerçekten de şimdi anladım. Ne demek istedik de. Evet. Yani diyoruz ki ya her gün Hanımefendilerinde. Ama şimdi böyle bakıyorum, ben de eski halimle yeni halim. Aynaya bir gidiyorum, bakıyorum, oh şöyle güzel diyorum. Bazen de böyle duruyorum, oynuyorum, bakıyorum. O kadar mutlu oluyorum ki gerçekten de insana Kendisi için. tabii yani kendisi için ruhunun hani çok genç kalması, gerçekten de saçın o kadar katkısı olduğunu ben bilmiyordum. Ama saçları kaybettikten sonra yeniden evvelallah sizin sayenizde kazandıktan sonra bir de şöyle hiç gerçekten de doğal bir saç ekimi olması. Ben çok görüyorum yani, bazı ektiren arkadaşlarımız da oldu. Hani kesinlikle yanlış adrese gitmeyin, emin olmadan, araştırmadan. Hani özellikle şunu ben söyleyeceğim size değerli izleyiciler. Ben kendim bizzat emin oldum. Doktor arkadaşım ektirdikten sonra İbrahim Bey saç ekimini gerçekleştirmiş. 6 aydan sonra gördüm.
Emin oldum. Ondan sonra geldim de burada saç ekimini yaptırdım. Emin olmadan asla ve asla gidip de bir yerde yaptırmayın. Kesinlikle emin olun. YouTube'dan izleyin mesela. Görün. Şu çok önemli. Herkes ekiyor ama şu ön hattı, ben şimdi gerçeği söylerim. Şurada ilk geldiğim gün yani kendim şahit oldum. İbrahim Bey onu bilmez. Çünkü gelip giden her gün hastaları çok. Ben şurada İstanbul'da ektirip gelip de bilmiyorum hangi adreste ama İstanbul olduğunu biliyorum. Gelip de İbrahim Bey'e, benden önceki hastasıydı. Şurada konuşmalarına ben kulak misafiri oldum. Ne olur İbrahim Bey beni şu rezillikten kurtar dediğini bugün hatırlıyorum. Yani o bir gerçek. Evet. Orada bile çok dedim ki demek ki ben doğru hastayım. Aynen. Yani İstanbul bu işin tabii Türkiye'deki en büyük tecrübelerin olduğu bölge. Ben de İstanbul'daydım daha öncesinde. Pandemiden sonra Bursa'da hizmet vermeye başladım. Ya bir kişi İstanbul'da yaptırmış ve kendisinin doğal olmayan ön hattını düzeltmek için Bursa'ya benim yanıma geliyorsa demek ki bu kişide bir sanat var, bir değerli icraat var. O yüzden yani güzel bir nokta tespit etmiş. O da doğru bir noktada mıyız değil miyiz anlaşmışlar için çok güzel. Çağatay abi, Doktor Çağatay önermişti. Evet. Çok değerli insan. Sağ olsun. Buradan da izlediğinde selamlar söylemiş olalım. İzlediği zaman çok selamlarım, sevgilerim buradan söylüyorum Çağatay doktoruma da. Ama o da çok ilgilendi. Geldi o saç ekim günü hatta burada bulundu. Kendisi beni ziyaret etti. Onun için de teşekkür ederim. O da çok güzel saçlarına kavuştu. Onun saçlarını görünce artık ben orada kararımın %100 verdim. %100 verdim. Ondan sonra sağ olsun kendisi getirdi buraya, sizle tanıştırdıktan sonra 1,5 ay sonra bana sıra geldi. Öyle olunca da şöyle 1,5 ay bekledim. 1,5 ay bekledim. Talepler alıyoruz. Her geçen gün izleyicimiz ve takipçimiz de artıyor. Tabii artık daha butik ve özel çalışmalar yapıyorum. Günlük hani 15-20 hastanın böyle bir fabrikasyon usulü değil de günlük 3 ya da 4 hasta yapıyorum. Daha butik ve özel, sizin ilgilendiğinizi hissediyorsunuz. O yüzden randevularımız önden doluyor. Özellikle kış dönemlerinde hani 1 ay önceden, 1,5 ay önceden hatta 2 ayları bulabiliyor. Erken harekete geçmenizde fayda var. Ne yapmanız gerekiyor? Başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim şekilde fotoğraflarınızı bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numarama gönderin. Bizzat benim tarafından nereden nereye kadar ekim yaparız, kaç bin gref olacaktır ve fiyatımız ne olacaktır bilgilendirmesini alabileceksiniz. Bazen dönüşlerim gecikebiliyor. Lütfen kusura bakmayın. Ben bir sıraya koyup mutlaka ama mutlaka dönüş yapıyorum. Durumunuz hakkında bilgilendirmenizi yapıyorum. Bu şekildeki daha fazla videonun gelmesi için bu yaptığımız videolar sizin için de bir bilgilendirici, açıklayıcı ve de beğeninizi aldıysa lütfen bir like, beğeni tıklamayı unutmayın. Takipte olmayı unutmayın. Daha fazla video bu şekilde birçok insana gösterilmiş olacak. Bizler için de bir teşvik olmuş olacaktır. Bir yorumunuzu da alırız sizden diyelim. Evet, güzel bir pırlanta tasarım dediğim altın oranlı bir tasarımımızı yaptık. Doğal olmasını belirtlediğimiz. Evet, çok tepemiz, çok burada bir yara izimiz vardı. Onu da saçlandırma şansı bulduk. Tepemiz böyle, üstten görüntümüz böyle. Doğal bir çizgiyi sonrasında kavuşturduk. Çevrenizdeki insanlar zaten anlamıyor dediniz. En son bir düğün vakası anlatmıştınız. Düğüne gittim İbrahim. Geçen bir saç ekiminden önceki gittiğimdeki düğün katılımıyla hakikaten de öyle. Şimdi ben 4 sene önce Rusya'ya bilenler vardır belki o bölgeyi, Kafkasya tarafıdır. Yani Nalçık bölgesine düğüne gittim. Yani o anda mesela benim saçım şöyleydi. Önceki bu tavırdaydı. Bu tavırda bir de o zaman benim 48 yaşım vardı 4 sene önce. Şimdi insanların ilgisi olsun hakikaten de yani böyle bakışları olsun. 4 sene sonra mesela ben bir hafta oldu Rusya'dan yine aynı bölgeye gittim düğüne. Tamamen farklı hani aynı ortam ama bakışları, yaklaşımları böyle bendeki değişimleri görüp
Hani gerçek hepsi dedi maşallah Türkiye'de bu kadar derecede güzel mesela ne kadar uzmanlar varmış falan deyip sorup ama şu ön hat hakikaten de Bursa'da bile 30 yerde belki vardır. Benim bildiğim kadar aşağı yukarı. Çok fazla o kadar yok ama 20 yer vardır yani. tam saymadım yani. Bilmiyorum ben bayağı bir de şunu derim ben adres ismi söylemeyeceğim. Bazı yerler hani gelip şöyle konuşmak için de ücret alan yerler var. Ben karşılaştım İbrahim Bey açıkçası. Hani bir muayenesi şöyle bir bakması bile hani şöyle 200-300 lira diyen yerler var ama sizde o da yok. Mesela zamanınızı, saatinizi bol bol harcıyorsunuz. Bütün hastalarınızla aynı şekilde ilgileniyorsunuz. Yani bir kelimeyle o kadar mutluyum ki sözlerle anlatılmaz. Hani insan bunu sadece tadacak yani. Evet, hani bunu görecek. Evet. Bunu kendisinde görecek. O mutluluğu kimse kimseye veremez ne de anlatabilir. Evet. O hisler tabii ki de herkes kendi yani deneyecek onu. Evet. Bu değerli cümleler valla parayla satın alınmıyor arkadaşlar. Bizzat kendisinden hani sizlerle buluşturmak, saç ekiminde hani sadece before after fotoğraflarla değil de yakın çekimlerle ışık altında şeffaf bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bunu hastaların sizler için doğru bir noktayı tespit edebilmeniz için kendi katkıları, gönüllerinden gelen şeyler. Tabii ki de tabii. Ben bunu içten samimi söylüyorum. Çünkü siz de bu şekilde Tabii, hani tabii. YouTube'daki videoları izleyerek bu kadar yakından çekim varsa, bu kadar şey anlatıyorsa bir sanat olmalı ki zaten adamın gizlemeyle, yalanla, dolanla olmayacağını ya da yanıltıcı işlerle olmayacağını anlamanız için bu videoları çekiyoruz. Ve hastalarınızda bir sonraki insanlar falan doğru adrese gitsinler diye güzel destekleri sunuyorlar. Ben çok teşekkür ederim. Ben de çok Gelip bu teşekkür katkıyı ederim. sağladığınız için. Amerika'dan bir misafiriniz geldi. Ona yaptık. Çok güzel bir hali geldi. Hatta bayan bir hastaydı. Evet. Kuzenimi getirdim. Amcanızın İbrahim. oğlu vardı. Çok güzel. O da çok memnun. Amerika'dan gelen bir de bayandı açıkçası. Hani biliyorsunuz. Evet. Çok memnun kaldı. Bir de o bölgedeki yaradan dolayı dökülme olduğu için hiç umutsuzdu. Ama şu an o kadar mutlu ki artık bir de bayan hassasiyeti çok fazla. Artık mesela gizlemek zorunda kalmıyor. Güzel bir bakımını yapıyor. Herkes gibi mutlu. Yani eskiden yapamıyordu onları. Görüştüğümüzde de size çok selamları var. Teşekkürünü iletiyor. Aynı şekilde bizlerden de ona şimdi iletirsiniz. gerçekten de yani saç ektirmek isteyen arkadaşlar hani gerçekten de şu an çok yerde var. İstanbul birkaç tane, Bursa, bütün illerimizde var desek yeri ama gerçekten de demin bir arkadaşımız şahit oldum yine. Hatay'dan gelmiş, saçını ektirdi. Tam ben geldiğimde İbrahim hocamla son şeylerini görüşerek vedalaşma sırası hatta o kadar kendine emin, o kadar rahat ki hocam dedi izninizle ben gitmek istiyorum. O kadar iyiyim yani. Kendini o kadar iyi hissediyor. Yani maşallah. Hani herkese tavsiye ederim. Hani bu saç şunu unutmayın. Hani parayla değil her şey. Evet. Dünyalar kadar parası olan bir arkadaşım var mesela geldi. O yanlış bir adreste ektirdiği için şimdi inşallah onu da İbrahim Bey buraya ben getireceğim. Onun da tamiri yapılır diye düşünüyorum. Daha çok doğal bir hale getirecek. Evet, umutlu o arkadaşım da. Ama o kadar kötü bir duruma düşmüş ki yani en azından arkalar hani bozuldu mu biraz zor olur toparlamak. Hani ön zaten çıkmamış, dökülmüş, olmamış yani. Hani öyle diyorum size yani anlayın ki doğru adresi seçin. Evet kesinlikle kanıtlamış yerler çok değerli. Kesinlikle ben yine diyorum hani ben içimden geliyor durmadan konuşmak çünkü o kadar mutluyum ki. Hani bunu zaten mutluluk yüzden belli oluyor. Şu halime bakın bir de şu halime bakın. Hani Allah herkesi benim kadar mutlu etsin. İbrahim Bey'e ve ekibi de çok önemli. Çok iyi insanlar, çok tecrübeliler. Hani ekim sırasında isteğiniz var mı? Benim bir de uzun sürdü İbrahim Bey. Yani sana bayağı sürdü. 7000 adet çıkarsa dediniz onu da hatırlıyorum. Hani ne kadar çıkarsa onu ama 7000 çıkınca da yaptınız. Bir seferde yaptınız. Yoksa mesela aynı şekilde biraz zor yani. Evet. Herkes de yapmaz. Ellerine sağlık. Ekibi de sabırla, kanaatla sabahına 8.30'da girdim.
Benim buradan çıkışım 7 çeyrek geçendi. Evet. Hani o kadar saat kaldım burada. Biz yorulduk ama bu şekilde görünce yorgunluğumuz Ama kalmıyor. ama gerçekten de sizlerin de yüzünüzden yansıyor. Verdiğiniz emek çok önemli yani. Karşılığını alabilmek Tabii. çok mutlu eder. Ben ne kadar mutluysam ben inanıyorum ki siz de o kadar En az mutlusunuz. ben de o kadar mutluyum. Tabii Çünkü canım. Şimdi neden? Biz bir Allah değiliz, biz bir Tanrı değiliz. Ne inanıyorsanız yaratıcı değiliz. İnsanoğlu olarak insanlara bir şey katmanın mutluluğu, hazzı zaten benim en büyük hedef noktam buydu. Küçüklüğümden beri insanlara dokunuş yapabilmenin heyecanı ve hevesinde ve bir şeyler yapmayı istiyordum. Bu alan ve meslek de bana bu tadı tatmamı sağlayan bir nokta oldu. O yüzden saç ekimini yapıyorum. Yani parasal bir nokta, evet, geçim kaynağımız. Buradan ekmeğimizi yiyoruz birçok insanda. Ama öncelik yani bir para değil de insanlara bir şeyler katmanın mutluluğu ve hazzını yaşamak. Hastalarımızda da sizleri de buluştururuz zaten, onu görüyorsunuz. Hem benim yüzümden okunuyor o mutluluk, hem onların yüzünden okunuyor. Çok değerli. Yani bu sevgiyle yapılan, bu aşkla yapılan bir ürün de ortaya harikulade doğallıklarla karşınıza bulmuş oluyor. Sizler de dediğim gibi fotoğraflarınızı göndererek neler yapılabileceğini benim hakkımdan anlayabilirsiniz. Güzel, doğru bir nokta olduğunuzun böyle ışıltısını da size de yansıtmış olalım. Evet. tabii ki de. Son olarak ya da şöyle, işlem esnasında da zaten Netflix izledik, YouTube'dan film açtık, biraz sohbet, muhabbet derken gün içerisinde tamamlamış, bitmiş olmuştu. Yani zaman gerçekten de ağrı ağacı, onu da konuşalım, sızı. Ağrı ağacı sızı şöyle yok mu? Var. Benim beklediğimin %20'sini Anlatılanlar kadar değil, yok değil yok mi? yok. Ben anlatılan kadar derken, çünkü ben hani nasıl işlem olduğunu az çok YouTube'dan izlediğim için hani bayağı da 5-6 saat, 10 saat, 8 saat süreceğini de bildim. Ama acı ağrıyı ben çok hani kendime göre hesaplamıştım ki burada çok ağrı olur, sızı olur, ama hani benim beklentimin %20'si oldu. O da ani müdahale oluyor. Hani ekim sırasında şöyle, mesela uzmanlarımız diyor ki azıcık bile hissetseniz hemen söyleyin, çünkü kasmanız yanlış olur. Kendinizi kasmayın, çünkü dokularla şeylerle ekildiği için orada kasmanız iyi olmaz. Tansiyonunuzu düşürebilir, Evet. sizi dayanmanızı zorlayabilir. Hatta bana diyorlar ki siz çok mu sabırlısınız demiyorsunuz, yani acı oldu, sızı oldu. Yok diyordum, yani olsa söylerim. Çünkü niye söylemeyeyim, canım yanar. Beni uyardınız, çünkü ben zararını görmek istemem. Sabır edip de hani bir acıya insan o kadar sabır edemez, ama benimkisi normal yani yürüdü. İlk başta açıkçası İbrahim Bey, şu anestezi mi diyorlar? Buradaki ağrı kısmımız sadece lokal anestezi uygularken Evet. oluyor. O da Evet. bir 10-15 dakikalık. O da hassas bir şekilde davranarak bu seviyeyi, hani 10 üzerine değerlendirirsek, yani özensiz bir lokal anestezi uygulamasında 8-9-10'sa bizde 2-3-4 seviyesinde kalıyor. O aşama geçtikten sonra zaten tamamen uyuşmuş, hiçbir şey Ya bir de şu var, oluyorsunuz. hani hiç yani öğlen yemeğinde mesela gittim, yemeğimi güzel şekilde yedim. Yemeğinizi biz getiriyoruz. Evet, Çünkü orada bizim yedik, tarafımızdan ettik. alıyorsunuz. Geldim mesela televizyon karşınızda. Ben şunu derim, 10 saat kaldım. Onu hatırlıyorum. 10 saat bana hani o kadar çabuk geçti ki hani anlatamam. Gerçekten de hani kendim bile şaşırdım. Film keyfinde saç ekimi daha ne olsun? Yok, Açıyorsunuz, her şey filminiz yani. geliyor. Suyunuz, içecek bir şeyler, Her yiyecek şey, her bir şeyler şeyle. olduğunda hepsi getiriliyor. Bir de şunu diyorum, hani bilmiyorum da ben bazı yerlerde duydum. Bu kanal açımı mesela çok önemli olduğunu duydum, En önemli öğrendim. estetik Bir noktadır. de hani sizin adanızla ilgilenmeniz, hani ben bazılarından duydum, hayır. Mesela 2 kişi girdi, 3 kişi girdi, saç ekti çıktılar diyenleri duydum başka yerlerden. Ama burada bizzat kendiniz kanalları açmanız hani o kadar güzel, mesela şuradan da belli oluyor. Onlar çok önemli işlemler. İbrahim Hocam sağ olsun, hani adanızla kendisinde ilgilenmesi, böyle ruhunu koymuş. Bizzat zaten Evet. işleminizde ben oluyorum. Evet. Güzel bir şekilde ilgileniyoruz. Bütün çevremde yani saç ektiren zaten bir gün bile bir arkadaşım burada muayene edildi.
O da inşallah yakın günlerde ekilecek. Çevremde getirirken, insanlarla konuşurken yurt dışı olsun, yurt dışı olsun, çalışanlar olsun, akrabam olsun o kadar rahat, emin konuşuyorum ki evelallah burada son derecede memnun kalacağımdan emin olduğum için tavsiye ediyorum ve getiriyorum buraya. Hani ben onu derim yani. Çünkü olmadıysa ben mesela uçakta bile bir başka uçakla gittim, isim vermeyeyim. Memnun kalmadım. Geri dönüşüm yine Türk uçağıyla geldim. O kadar memnun kaldım ki. Bu da buna benzer yani. Orada 2 saatlik bir şey mesela uçuş ama memnun kalmadıktan sonra memnun kalmadım. Başkasına da demem memnun kaldım. Tavsiye de etmem. Hani çok konulara girdim, benzer konulara. Çünkü aklıma durup dururken geliyor bir şeyler kalite olarak. Kalite gerçekten de vazgeçilmez bir şey. Hani bilmiyorum. Öncelikle bu bir baş, saç. Kime teslim edeceğinizi bilin. Kimin yanına gideceğinizi bilin. Hani bunları ben hep içten konuşuyorum. Allah razı olsun İbrahim Hocam. Ellerinize sağlık. Arada da böyle geliyorum. Terapimi yaptırıyorum. Bakımlarını yapıyoruz. Hocamla oturuyoruz. Çayını içiyoruz. Kahvesini içiyoruz sağ olsun. Çok güzel yani. Çok mutluyum yani. İbrahim Hocam'dan çok memnunum. Çok teşekkür ederim bu değerli yorumlarınız ve görüşleriniz için. Rica ederim. Gördüğünüz üzere anlatmaya gerek yok. Mutluluğumuzu yani saatlerce anlatabildiğimiz bir durumdayız. Onu tatmak lazım. Güzellikteyiz. O yüzden artık sonlandıracağım videomuzu da. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur arkadaşlar. İnşallah. Tekrar ediyorum. Sizler de saç ekimliği hakkında bilgi almak, kendinizle alakalı nasıl bir yol izleneceğini bilmek istiyorsanız başınızın önden, üstten, yanları ve arkasını görebileceğim fotoğraflarınızı bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numaramı gönderin. Sonrasında bizzat benim tarafından nasıl bir işlem yapılacağı, fiyatımız ne olacağı bilgisini alabileceksiniz. Beğenmeyi de unutmayın, takipte kalın lütfen. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir ömür boyu dökülmemesini diliyorum. Herkesin hayal ettiği saçlarına kavuşması dileğiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın.